Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenvise, bebeğim örgülerim, örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yelek çalışması yapacağız. Biraz farklı bir örnek çalışması, bilmiyorum daha önce bu örnekle beraber herhangi bir çalışma yaptınız mı? Ben bu model çalışmasını yine güzel bir kalıba uyguladım. Çok güzel bir böyle küçük adam yeleği oldu. Aslında renkleri değiştirerek tabii ki kız bebekler için de örebilirsiniz. Kız bebekler için de uygun bir model, yani unisex bir model. Ama ben erkek renkleri kullanarak böyle küçük adam yeleği olsun istedim. Ve çok beğendim. Yeleğin adını da Talha yelek koydum. Bir önceki yelek çalışmamda yine oğlumun adı olan Melih'i kullanmıştım. Benim oğlumun 2 tane ismi var. Talha, Melih. Bu yelekte yine oğlumun adını taşısın istedim. Yeleğimizin adı Talha yelek. Evet arkadaşlar, eğer elinizde yarım kalan ipleriniz varsa ve değerlendirmek istiyorsanız bu harika bir çalışma olacak. Çok keyifle öreceksiniz. Örneğimiz çok güzel. Şöyle yakından bakın, 3 boyutlu ve çok güzel bir örnek çalışması. Kalıbımız çok güzel ve yeleğimiz biraz büyük. Yani 2-3 yaşın kullanabileceği büyüklükte. Özellikle 1 yaştan biraz büyük çalışmalar benden istediğiniz için bu yeleği size özel çalıştım, büyük isteyen arkadaşlar. Arkadaşlar, ana rengimizden 1 yumak, diğer renklerden şöyle yarım yumak kadar kullanmamız yeterli oldu. Ben 3 renk çalıştım. Daha fazla renk çalışabilirsiniz. Eğer elinizdeki ipler daha azsa daha fazla renk çalışarak yine çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Ya da ben 2 renk çalışmak istiyorum, elimde 2 renk ipim var diyorsanız, o zaman da bir tam yumağa, bir de 1 yumaktan az ipe ihtiyacınız var 2 renk çalışabilmek için. Evet, yeleğimizin 4 tane ilik kısmı var arkadaşlar. Şöyle güzel bir arkadan ense çalışması yaptık. Bakın, bebeğin ensesine gelip dayanmaması için biraz düşük bir çalışma yaptık. Çok kolay bir çalışma, çok keyifle öreceksiniz. Şöyle bir günde, örgüyü iyi bilen arkadaşlar hatta bir gün bile sürmeyebilir. Hiç örgü bilmeyenlerin de yine çok rahat örebileceği bir çalışma, çünkü çok kolay. Örnek kısmımız da çok kolay. Çok kısa sürede örebileceğiniz bir model. Evet, beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamanızı sizden rica ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Farklı renklerde ve farklı büyüklükte ören arkadaşlar olursa özellikle yorum yapmalarını istiyorum. Kullandıkları renkler ve kullandıkları büyüklükler hakkında bilgi versinler. Çünkü farklı büyüklüklerde örmek isteyen birçok arkadaşımız oluyor. Onlara yardımcı olmuş olurlar. Evet, hazırsak şimdi modelin örülmesine başlayalım. Ölçüleri merak eden arkadaşlar, videonun sonunda en boy ölçülerini de verdim. Ama rahat 2 yaş ve üzeri giyilebilecek bir bebek yelek olduğunu da belirtmiş olayım. Şimdi örmeye başlayalım. Arkadaşlar, yelek çalışmamda 3 farklı renkle böyle güzel bir kombinasyon çalışması yapacağız. Tam bir böyle küçük adam yeleği öreceğiz sizinle birlikte. Renkleri de özellikle öyle seçtim. Biraz böyle erkek bebek yeleği olsun diye, ama aynı modeli farklı renkler kullanarak kız bebeklere de örebilirsiniz. Ben böyle erkek renkleriyle bir çalışma yapacağım. Kullanmış olduğum iplerin bakın, üçü de birbirinden farklı fakat özellikleri birbirinin aynısı arkadaşlar. Kahverengi ipim Nako'nun Star Bebe serisi. Hardal rengi ipim de Nako'nun İnci Deluxe serisi. İkisi de anti peeling özelliği olan bir ip. Bir de Kinit Mi marka Baby Uno, yine anti peeling özelliği olan, birbirine özellik olarak, içerik olarak ve kalınlık olarak uyumlu 3 tane farklı ipim var. Bunu daha
Fazla renk seçeneğiyle de yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar evinizde var olan artan iplerinizle beraber bir yelek çalışması yapabilirsiniz. Hatta 2 renk de yapabilirsiniz. Yani 3 ya da 4 renk yapmak zorunda değilsiniz. Ben 3 renk çalışacağım. 3 renk, şu kombinasyon çok hoşuma gitti. O yüzden 3 renkle çalışacağım. Ortalama bize 120 gram civarında ip yeterli olacak. Öyle zannediyorum. Bitirince bunun net gramını size söyleyebilirim. Orta kalınlıkta ipler olduğu için arkadaşlar 3,5 ya da 4 milimetre örgü şişi kullanabilirsiniz. Eğer eliniz sıkıysa 4 milim, eliniz benim gibi normal ya da bolsa 3,5 milimetre örgü şişi kullanabilirsiniz. Ana renk olarak açık renk ipimi kullanacağım. Renk numaralarını söylemiyorum. Birbirinden bağımsız istediğiniz evde olan iplerle böyle bir kombinasyon yapabilirsiniz. Evet, başlayalım. Çok kolay bir çalışma olacak. Hiç örgü bilmeyen arkadaşlarım bile çok rahatça bu yeleği örebilecekler. Arkadaşlar, etek ucundan başlayacağız yeleğe ve bütün öreceğiz. Özellikle bütün öreceğim bunu. Bütün derken yani ön parçalar ve arka beden birleşik öreceğim. Öyle 3 parça anlatmayacağım çünkü model bölünsün istemiyorum. Çok güzel bir modelimiz var. O model bölünmeden böyle bütün bir şekilde örebileceğiz. Bu yüzden şişime ön ve arka bedenlerin ilmeklerinin tamamını atarak başladım. Klasik ilmek atma şekliniz neyse onunla beraber tam 130 ilmek arkadaşlar şişimize atıyoruz ve örmeye başlıyoruz. Şimdi ilk 6 ve son 6 ilmeğimiz haroşa örgü olacak. Aradaki ilmeklerimiz de çiftli lastik olacak. Yani 2 düz 2 ters. Hemen başlayalım. Şimdi ilk 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Eğer haroşa örgüyü düz olarak benim gibi örüyorsanız düz örgü olarak örebilirsiniz. 2, 4, 6 ilmek düzden sonra 2 ilmek düz örüyorum lastik için. Şu ilk 6 ilmek haroşa, sonra 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, çiftli lastik örüyoruz son 6 ilmeğimiz kalana kadar. Evet, son 6 ilmeğe kadar 2 düz 2 ters olarak lastiğimizi örelim. 2 düz 2 ters örerek sıra sonunda son 6 ilmeğe gelene kadar ördüm. En son 2 düzle lastiğimi bitirdim. Bakın 2, 4, 6 ilmeğim kaldı. Bu 6 ilmeği de haroşa örgü olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün arka tarafında yine ilk 6 ve son 6 ilmeğimiz haroşa örgü olacak. Bunlar ilik düğme bantılarımız. Sonra yine arada lastik örgülerimiz olacak. Bakın önde 2 düz olarak ördüğüm ilmek arkada 2 ters. Arkada ters olarak ördüğüm ilmekte burada 2 düz oluyor. Evet, terslerin üzerine ters, düzlerin üzerine düz örgü olarak yine lastiğimizi örelim. Son 6 ilmeğimiz yine haroşa örgü olacak. Örelim arkadaşlar. İki ters 2 düz örgülerle geldim. Bakın son 2 lastik ilmeğim ters. Ardından 6 ilmeğim var. Bu 6 ilmeğimi de haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi 2 sıra boyunca örgümüzü örmüş olduk arkadaşlar. Bunu tam 10 sıraya tamamlayacağız. Hep aynı şeylerin tekrarını yapacağız. Ve bir ilik çalışması yapacağız. İliklerimizi de açarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle birkaç sıra daha örelim. Sonra ilk iliğimizi yine birlikte açarak devam edelim.
Arkadaşlar tam 8 sıra boyunca lastik örgümü ördüm. Bakın 2, 4, 6, 8. 2 sıra daha lastik örgüsü öreceğiz ama önce ilk iliğimizi açalım. Burası tam güzel bir ilik yeri. Hemen başlayalım. 1, 2, 3 ilmek haroşa örgümü ördüm. Şişime ipimi doladım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek bir kesim yaptım. Bakın iliğimi burada ördüm. Sırada bir tane daha haroşa ilmeğim var. Yine bakın 2, 4, 6 ilmek haroşam var. Değişen bir şey yok. Ardından 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar çiftli lastik örgümü öreceğim. Arka sırada da yine ilk 6 ve son 6 haroşa, aradaki ilmekler yine lastik örgü olarak tam 10 sıraya lastiğimi tamamlayacağım arkadaşlar. Sonra artık lastiğimiz bitiyor. Model çalışmasına başlayacağız. Evet, 10 sıraya tamamlayalım. Sonra devam edelim. 10. sıra lastiğimi de tamamlamış oldum arkadaşlar. Artık lastik çalışmamız bitti. İlk iliğimizi açtık. Bakın ne kadar güzel bir örgümüz oldu. Şimdi modele geçiyoruz. Renk geçişleri olan bir model olacak. İlk rengimiz yine krem rengi. Zemini krem yapacağız. İlk 6 ilmeğimiz arkadaşlar ve son 6 ilmeğimiz yine haroşa örgü olacak. Aradaki ilmekleri bu kez önde olduğumuz için örgünün düz tarafında düz örgü olarak öreceğiz. Sıramızı tamamlayacağız. Arka sırada da ilk 6 ve son 6 ilmek yine haroşa, o hep öyle devam edecek ve hep aynı renkle devam edecek. Arada kalan ilmekleri de arka sırada ters örgü olarak öreceğiz ve sıramızı tamamlayacağız. Şimdi son 6 ilmeğe kadar düz örgülerle örelim. İlk birkaç sırayı böyle atlamadan göstereceğim sizi çünkü. Düz örgülerle son 6 ilmeğime kadar ilmeklerimin tamamını ördüm. Şimdi sıra sonunda 6 ilmeğim var. Bu 6 ilmeği de haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün arka tarafında ilk 6 ve son 6 ilmek haroşa örgü, aradaki ilmekler ters örgü olarak örülecek. Bakın 6 ilmek haroşamı ördüm. 2, 4, 6, ardından son 6 ilmeğe kadar var olan ilmeklerin tamamını ters örgü olarak örüyorum. Evet, örelim. Evet, ters örgülerle son 6 ilmeğim kalana kadar ördüm. Şimdi son 6 ilmeğim yine haroşa örgü ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar yeni rengimizi bağlayacağız. Fakat şu ilik düğme kısımlarımız yine açık renk ipimizle örmeye devam edeceğiz. O yüzden krem ipimizin bir tanesi ikiye böleceğiz ipi. Bu tarafı, diğerini de şu son 6 ilmeğin olduğu yere bağlayacağız. Şimdi ben böyle yapacağım. İsterseniz siz de aynı şeyi yapabilirsiniz. Bir miktar ipi sırf o kenarları örebilmek adına ayıracağım ve öyle örmeye başlayacağım. Eğer aynı çalışmayı siz de yapacaksanız siz de benim gibi böyle ipinizi bir miktar sarın. Evet, şöyle küçük bir yumak olacak kadar ipimi sardım. Şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. 2 tane rengim var. Kahve ile başlayacağım. Evet, şimdi önce ilik düğme kısmımızın 6 ilmek haroşa örgüsünü örerek örgümüze başlıyoruz.
İlk ilmeği boşaldım. Ardından 6 ilmek olana kadar ilik düğme kısmımı haroşa örgü olarak ördüm. Şimdi kahverengi ipimi bağlayacağım ve başlayacağım. Evet. Bakın arkadaşlar, krem ipimin üzerine şöyle düğüm atarak ipimi bağlıyorum ve hemen ilmeğimin şöyle altına kadar bunu yürütüyorum ve örmeye başlıyoruz. Aynı zamanda da model çalışmasına başlıyoruz arkadaşlar. Örneğimiz 2 ilmekten oluşan, yani 2'nin katları olarak devam eden bir model ve çok kolay. Şimdi kahverengi ipimle sıradaki 1 2 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Ardından bakın hemen yanındaki ilmeğin şu arasında şöyle yaparsam daha rahat görürsünüz. Bakın, birinci ip değil, altında ikinci ip, yani 2 sıra aşağısı, şu değil, onun altındaki boşluğa batıyorum ve 1 ilmek çıkartıyorum. Ardından 1 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar geliyorum. Bakın, aradaki 1 2. sıraya boşluğa batıyorum ve 1 ilmek örerek çıkartıyorum. Tekrar 1 2 ilmek düz örüyorum ve yine bakın, birinci değil, ikinci boşluğa batarak 1 ilmek çıkartıyorum. 1 2 düz örüyorum. Sonra birinci değil, ikinci sıradaki boşluğa batarak 1 ilmek çıkartıyorum. 2 düz ve 2 ilmek alttan batarak 1 ilmek çıkar. 1 2 ilmek düz, sonra 1 değil, ikinci boşluğa batarak 1 ilmek çıkart. Arkadaşlar, bu şekilde sıra sonunda 6 ilmeğimiz kalana kadar örelim. Evet, sıra sonuna yaklaştık. Beraber tamamlayalım. Ne yapıyorduk? 2 düz ördükten sonra hemen şu aradaki birinci değil, ikinci yuvaya batarak 1 ilmek çıkartıyorduk. Sonra yine 1 2 ilmek düz, tekrar aynı şey. Birinci değil, ikinci yuvaya batıyoruz ve ilmek çıkartıyoruz. Tekrar 1 2 ilmek ördüm. Birinci değil, ikinci sıraya batarak 1 ilmek çıkardım. 1 2 düz ördüm. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Şimdi sararak hazırlamış olduğum, bakın, yumağımı geliyorum. Bu kez buradan bağlıyorum. Bağladım. Yine hemen şöyle ilmeğimin tam altına kadar şöyle taşıdım. Tam buraya kadar taşıdım. Ve şimdi sıra sonundaki 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Model çok kolay. Hiç örgü bilmeyen arkadaşlarım da çok rahat örebilirler. Hiç endişe etmeden başlayabilirsiniz. Şöyle evinizde arta kalan ipleri değerlendirerek çok güzel bir bebek yeleği siz de örebilirsiniz. Benim gibi 3 renk yapmak zorunda değilsiniz. 2 renk yapabilirsiniz. 3 renk, 4 renk, 5 renk, bu tamamen sizinle alakalı ve evinizde kalan iplerle alakalı. Evet, şimdi örgümüzün arka sırasındayız. İlk 6 ilmeğimiz haroşa örgü, haroşa örgümü ördüm. Bakın, ipi kendime alıyorum. Burası önemli. Çünkü şu beyaz iple kahve ipi şöyle birbirine, bakın şöyle krem rengi ip üstte, kahve ip altta, bu şekilde dolamak gerekiyor ki buranın bütünlüğü bozulmasın. Doladım. İlk 2 ilmeği ters örüyorum. Zaten burası bizim ters sıramız. 1
2 ilmeği ters örüyorum. Bakın 3. ilmeğim 2 sıra alttan batarak ördüğüm ilmek. Bunu örmüyorum. Bunu direkt şişime böyle boş alıyorum, aktarıyorum. Sonra 2 ilmek ters, yine alttan çıkardığım ilmek boş. 1 2 ilmek ters, aktardığım boş. 1 2 ilmek ters, aktardığım boş. 1 2 ters, boş. 1 2 ters, boş. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar örelim. Sıra sonuna yaklaştım. Yine sırayı beraber tamamlayalım. Bakın boşaldıktan sonra 1 2 ilmek ters, alttan batarak ördüğüm ilmek boş. 1 2 ilmek ters, alttan batarak ördüğüm ilmek boş. 1 2 ilmek ters, batarak aldığım ilmek boş. 1 2 ters, boş. 1 2 ters, boş ve 1 2 tersle beraber sıra sonuna geldim. Şimdi krem ipimizle beraber haroşa öreceğiz. Şimdi kahve ipimi arkadaşlar bakın üste alıyorum. Krem ipimi şöyle arka tarafa çeviriyorum ve haroşa örgümü örüyorum. Burada ipi biraz sıkı tutun. 6 ilmek haroşamı ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın örgümüzün düz tarafına ne kadar düzgün. Şimdi yine 6 ilmek haroşa örgümüzle örmeye devam ediyoruz. İlk ilmek boş, ardından 2 3 4 5 6 ilmek haroşamı ördüm. Bakın ip burada, haroşa ördüğüm krem ilmeğim üstte, kahve ilmeğim altta. Bunu şöyle çevirdiğimde bunların ikisi birbirine bağlanmış oluyor. Bakın. Şimdi bir ilmek düz örüyorum arkadaşlar. Yeniden modelin çalışmasını yapacağız. İkinci ilmeği de arkadaşlar bakın hemen boş aldığımız ilmek var. Görüyor musunuz? Bu iki ilmeği birlikte örmemiz lazım. Şöyle önce iki ilmeği birlikte örüyoruz. Öndeki ilmeği şişten çıkartıyoruz. Boş aldığımız ilmek yine sol şişimizde. Sonra boş aldığım ilmekle onun yanındaki ilmeği yine birlikte örüyorum. Bakın model bundan ibaret. Tekrar gösteriyorum. Önce şu ilk ilmekle boş almış olduğum ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. İlk ilmeği şişten çıkartıyorum. Boş aldığım ilmek şişte kalıyor. Tekrar boş aldığım ilmeğin ve yanındaki ilmeğin içerisine batarak birlikte örüyorum. Bütün sırayı arkadaşlar bu şekilde öreceğiz. Bakın ilk ilmek ve yanında boş aldığım ilmek. Birlikte örüyorum. Boş aldığım ilmeği şişimden çıkartmıyorum. İlk ilmeği çıkartıyorum. Sonra ikisini tekrar birlikte örüyorum. Bu sırayı hep böyle öreceğiz. Bakın. İlk iki ilmeği ördüm. Boş aldığımı şişte saklıyorum, bırakmıyorum. Sonra boş aldığım ilmekle yanındaki ilmeği yine birlikte örüyorum. Tekrar bakın. Birlikte örüyorum. İlk ilmeği şişten çıkartıyorum. Boş aldığım ilmeği yine yanındaki ilmekle birlikte örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Sıra sonuna yaklaştım. Yine sırayı beraber tamamlayalım. Bakın boş aldığım ilmek hemen burada. Öncesindeki ilmekle boş aldığım ilmeği ikisini birlikte örüyorum. İlk ilmeği şişten çıkartıyorum. Boş aldığım ilmek şişte. Bu ilmeği tekrar yanındaki ilmekle birlikte örüyorum. Yine aynı şey. İlk ilmekle yanında
boş almış olduğum ilmeği birlikte örüyorum. İlk ilmeği şişten çıkartıyorum. Boş aldığım ilmek şişte. Tekrar yanındaki ilmekle birlikte örüyorum. Bakın son ilmeğim düz ve sıram bitti. Sıra sonunda 6 ilmek haroşam var. Yine kahverengi ipim üstte, krem ipim altta olacak şekilde ipimi de biraz sıkı tutarak 6 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Arkadaşlar çok kolay bir model bundan ibaret. Şimdi renk değiştirdiğimizde ne kadar güzel göründüğünü siz de göreceksiniz. Sizden hemen şimdi bir yorum istiyorum. Buraya kadar rahat ördünüz mü? Şu örnek size kolay geldi mi? Hangi renklerde örüyorsunuz? Ve işte ikili renk mi, üçlü mü, dörtlü mü, onları yazarsanız sevinirim. Bir de eğer daha farklı büyüklükte ve daha farklı ipler kullanıyorsanız lütfen onları da yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Evet, örgümüzün arka sırasındayız. Yine ilk 6 ilmeğim haroşa örgü, krem ipimle beraber haroşa örgümü örüyorum. Ört. İpi bakın böyle öne kendime aldım. Üstte kahverengi ipim altta olacak şekilde. Yine ipimi biraz sıkı tutarak şimdi arka sırada var olan ilmeklerin her birini ters örgü örüyorum. Son 6 ilmeğim yine haroşa örgü. Evet, son 6 ilmeğe kadar bütün ilmeklerimizi ters örelim arkadaşlar. Evet, ters örgülerle sıra sonuna geldim. Yine bakın kahverengi ipim üstte, krem ipim altta. Şöyle arka tarafa aldım ve yine sıkıca ipimi tuttum ve 6 ilmek haroşa örgümle beraber sıramı tamamladım. Arkadaşlar, 4 sıradan oluşan ilk model çalışmamızı tamamlamış olduk. Şimdi bu birbirinin çaprazında devam eden bir model. Asıl modelimizin güzelliği şimdi yeni rengimizle örmeye başlayınca belli olacak. Hemen şimdi tarçın rengi ipimi alıyorum. Evet, şimdi orada beklesin. Önce ilk 6 ilmeğimiz haroşa örgü, onu öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi aynı şeyi burada yapacağız. Sadece renk değiştireceğiz. Yine krem ipimi, hardal rengi ipimi bağladım. Tam ilmeğin altına kadar aldım. Ve örmeye başlıyorum. Bakın şimdi kaydırarak artık modelin yerini değiştireceğiz dedim ya. Bir ilmek kahve ipimden örüyorum. Bakın bir ilmek ördüm. Şimdi geliyorum. Bakın 1 2 boşluk burada bakın. Hemen ikinci ilmeğin şöyle arada bakın. Buraya batıyorum ve buradan bir boş ilmek çıkartıyorum. Aynı şeyin tekrarını yaptık, sadece sıramız değişti. İlk modeli çalışırken 2 düz ördükten sonra bunu yapmıştık. Şimdi kaydırdık. Bir düz ördükten sonra yaptık. Sonra 1 2 ilmek örüyorum. Sonra yine aynı şey bakın. İkinci boşluğa batıyorum ve bir ilmek çıkartıyorum. 1 2 ilmek ördüm. Bakın yeri çok belli zaten. Hemen böyle bir ayrıklık oluyor. Bakın bir değil, ikinci yuvaya battım ve bir ilmek çıkarttım. 1 2 ilmek ördüm. Sonra 2 alttan batarak bir tane çıkardım. 1 2 ilmek ördüm. Hemen 2 alttan batarak çıkarttım. 1 2 ilmek ördüm.
Sonra bir değil, ikincinin ipin altına batarak bir ilmek çıkarttım. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, yine sıra sonuna yaklaştım. Yine beraber çalışalım. 2 düzden sonra bakın 2 ilmek alttan battım, ördüm. Sonra 2 ilmek ördüm. 1 2 ilmek alttan battım, ördüm. Sonra 2 ilmek ördüm. 1 2 alttan battım, ördüm. 2 ilmek ördüm. 1 2 ilmek alttan battım, 2 ilmek ördüm. Arkadaşlar çok da hızlı örülüyor. Çok keyifli öreceksiniz. Ne zaman bittiğini anlamayacaksınız. Ben renklerimi de çok beğendim. Evet, en son bakın geldim, 1 2 alttan battım, ördüm ve sıra sonunda bir ilmeğim var, onu da ördüm. Şimdi hemen krem ipimle beraber hardal ipim üstte, krem ipim altta olacak şekilde ipimi de biraz sıkı tutarak son 6 ilmeğimi ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın ne kadar güzel oluyor. Arka sırayı da göstereceğim. Hep aynı şeyin tekrarı olacağı için arkadaşlar artık daha devam etmeyeceğim. Çünkü videolarım çok da uzun oluyor. Çok kolay aynı şeyi yapacağız. Bakın kısaca göstereyim. Yine 6 ilmeğim haroşa. 1 2 3 4 5 6. Sonra ipi kendime alıyorum. Krem ip üstte, öreceğim ip, hardal ip altta, şöyle ters örgülerle ne yapıyorduk? Boş aldığımız ilmeği boşalıyorduk. İlkini ördüm ters olarak, sonra boş aldım. Sonra 1 2 ilmek ördüm. Bakın 2 ilmek alttan aldığım ilmeği boşalttım. 2 ilmek ters, 1 boş, 2 ilmek ters, 1 boş, 1 2 ilmek ters, 1 boş. Aynı şeylerin tekrarını yaparak arkadaşlar devam edeceğiz. Ön sırada yine gösterdiğim gibi bu boş aldığım ilmeği önceki ilmekle birlikte örüyoruz. Sonra sonraki ilmekle birlikte örüyoruz. Arka sırayı yine ters örgü örerek bitiriyoruz ve renk geçişi yapıyoruz. Eğer siz de benim gibi 3 renk örecekseniz arkadaşlar 3. rengi bağlayın. Benim zaten 3. rengim krem rengi. Tekrar kremle örmeye başlayacağım. Yine ilk kurulumda yaptığımız gibi 6 ilmek haroşadan sonra 2 düz öreceğiz. Yani tam yine şu ilk örneğimizin üstüne gelecek şekilde böyle sağından solundan kaya kaya gidecek. Yine 2 ilmek düzden sonra hemen aradaki 2 ilmek aşağıya batarak boş çıkaracağız. Yani birinci kurulumun aynısını yapacağız. Bu şekilde 2 ilmek örerek kurulum yapıyoruz. Sonra 1 ilmek örerek kurulum yapıyoruz. Sonra tekrar 2 ilmek örerek böyle renk geçişleri yaparak arkadaşlar ilerleyeceğiz. Bir şey daha hatırlatayım. Şimdi şu iplerimizi, renklerimizi tekrar kullanacağız ya arkadaşlar. Şu ipi nasıl üstünden alıyorsak şu örecek olduğumuz altta kalan ipi de şöyle yukarıya doğru arada bir ilmeklerin arasından alarak yürütelim. Hem temiz bir görüntü olsun hem de bize kolaylık olsun. Her sırada sakın ip değişikliği yapmak için kesip bağlamayın arkadaşlar. Böyle temiz bir örgü olsun. Evet, bu şekilde kol altına kadar öreceğiz. Şimdi ben de öreceğim arkadaşlar. Kaç diş haroşa arayla ilik açtığımı da size söyleyeceğim. Bir miktar böyle renk geçişleri yaparak örneğimizi örelim. Sonra tekrar birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın yeleğimi örneğe tekrarlayarak renk geçişleri yaparak ördüm. Tam 4 ilik boyu kadar örmüş oldum. Her ilik arasına da 12 diş haroşa bıraktım arkadaşlar. Şöyle en boy ölçüsü verdikten sonra açıp göstereyim. Şu anda yeleğimizin eni 31 santim. Biraz böyle büyükçe bir yelek, tam sizin istediğiniz gibi bir yelek olmuş oluyor.
Boyumuz da şu anda tam 20 santim arkadaşlar. Yani rahat 2-3 yaşın giyebileceği büyüklükte olacak, öyle tahmin ediyorum. Ne dedik? İlk ilik çalışmasını zaten birlikte yapmıştık. Ardından 12 diş haroşa arayla iliklerimi açtım ve ahşap düğmeler kullandım. Şöyle kahverengi, yeleğime çok yakışacak. Tam bir küçük adam yeleği olacak arkadaşlar. Tabii ki kız bebekler için de örebilirsiniz uygun renkleri kullanarak, ama bu renkler tam küçük adam yeleği renkleri. Bakın şimdi ilk ilikten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 diş haroşa arayla iliklerimi açmaya devam ettim. 1, 2, 3, 4 tane ilik açtıktan sonra 2 diş haroşa boyunca ördüm. Kaç kere örnekleri tekrarladığımı sayalım. Kremleri sayayım arkadaşlar, daha kolay olur. 1, 2, 3, 4, 5, tam 6 kez krem örgüyle beraber örnekleri tamamladım. Şöyle bütün örneği sayarsak 3, 6, 9, 12, 15, 18 örnek boyunca örmüş oldum. Şimdi arkadaşlar bundan sonra artık kol kesimi, yaka kesimi yapacağız ve bedenimin üst kısmını krem ipimle örmeye devam edeceğim. Bakın renkli iplerim burada. Şöyle biraz uzunca bırakarak iplerimi kestim. Şurada düğümleyeceğim. Sonra örgümün içerisine gizleyerek yürüteceğim. Bakın. Geliyorum şurada örgümün arasından tığımla yürüteceğim. Birkaç sefer yürütmem yeterli olacak. Bakın geliyorum. Örgümün arasından yürütüyorum. Geliyorum. Yürütüyorum. Bu kadar yürütmüş olmamız yeterli. Temizledik. Bitirdik. Şimdi ön ve arka bedenleri ayarlayacağız arkadaşlar. Önler için 35, arka için 60 ilmek ayıracağım. Başlarken ne yapmıştık? 70, 60 daha 130 ilmekle örgümüze başlamıştık. Şimdi bu 130 ilmeğimizin 35 ilmeklerini öne bırakıyorum. Bir 35 ilmek saydım, işaretledim. Diğer taraftan da 35 ilmek saydım, işaretledim. Arkada benim 60 ilmeğim kaldı. Şöyle ilik düğmemiz kapandığında arkadaşlar böyle tam ortalanmış bir şekilde ayarlanmış oluyor ilmek sayımız. Şimdi son olarak krem ipimle beraber örnek çalışmamı yaptım. Arka sırada ters örgülerle var olan ilmeklerimin tamamını ördüm ve model çalışmamı bitirdim. Bundan sonra haroşa örgü olarak öreceğiz örgümüzü ve aynı zamanda şu kenar kısımdan bir önde ters, arkada düz ilmek öreceğiz. Şöyle güzel bir görüntü olsun üst kısmımızda, öyle olsun istediğim için. Şimdi hemen başlayalım. Bakın renkli iplerimi çıkardım. Krem ipim zaten ilmeğimin üzerinde. Hemen başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşamı ördükten sonra ipi kendime alıyorum ve 7. ilmeğimi ters örgü örüyorum. Bunu örgümün arka tarafında düz öreceğim. Sonra haroşa örgülerle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21 ilmek haroşa örgü örüyorum. Bakın 21 ilmek haroşayı ördüm. İşaretleyicimin olduğu yer şuraya kadar 35 ilmekti. Öncesinde 2, 4, 6, 7 ilmek kaldı. Şimdi buradaki 7. ilmeği yine ters örüyorum. Sonra kalan 6 ilmeği haroşa örgü olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün arka tarafındayız. Yine aynı şeyi yapacağız. İlk 6 ilmeğim haroşa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ardından bakın önde ters ördüğüm örgü arkada düz. Bunu düz olarak örüyorum. Sonra yine haroşa örgülerle devam ediyorum. Haroşayı tersten örenler için özellikle belirtiyorum. Her videomda da söylüyorum. Çünkü yorumlarda zaten 2 sıra düz örgü örünce haroşa olmuyor mu diye soran arkadaşlar var. Ama bazı arkadaşlar 2 sıra ters örgü örerek haroşa çalışıyorlar. O yüzden onlar şaşırmasın diye haroşa olan kısımları özellikle haroşa diye belirtiyorum. Evet, son 7 ilmeğim kaldı. Bakın yine önde ters ördüğüm ilmek burada düz. Bunu düz ördükten sonra haroşa örgülerle sıramı tamamlıyorum. Şimdi ilikten sonra 3 diş haroşa boyunca örgümüzü örmüş olduk arkadaşlar. İlk yaka ve kol kesimine de artık başlayalım. Çünkü oldukça uygun bir uzunluğumuz oldu. Zaten iliklerimiz de bitti. Kesimleri şöyle yapıyoruz. Yine ilk 6 ilmeğim haroşa örgü. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşa ördükten sonra sıradaki ilmeği ters olarak örüyorum. Bir tersim var. Bu bir tersi ördükten sonra şu sağ tarafta kesim yaparken soldan sağa doğru, yani şöyle ikinci ilmekten girip birinci ilmekten çıkarak bir kesim yapıyorum. Ardından devam ediyorum. Son 9 ilmeğim kalana kadar haroşa örgü olarak örüyorum. Evet, bakın şimdi 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim kaldı. Şimdi 9 ilmeğim kalınca buradaki 2 ilmeği de sağdan sola doğru şöyle birinci ilmekten girip ikinci ilmekten çıkıyoruz ve birlikte örüyoruz. Şuradaki hemen 7. ilmeğimiz ters örgü. İpi kendime alıyorum. Bunu ters örüyorum. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşayla birlikte sıramı tamamlıyorum. Hem yakada hem kol altında ilk kesimimizi yapmış olduk. Şimdi geriye dönüyoruz. Geriye döndüğümüzde yapmamız gereken şey, var olan ilmekleri haroşa öreceğiz. Sadece 7. ilmekleri düz öreceğiz. Eğer örgüyü düzden haroşa örüyorsanız var olan ilmeklerin tamamını düz örgü örebilirsiniz. 6 ilmek haroşadan sonra bir düz ve sonra yine son 7 ilmeğe kadar haroşa, 7. ilmeğimiz düz, son 6 ilmek tekrar haroşa örgü. Evet, bakın düz ilmeğim burada, düz ördüm. Sonra 6 ilmek haroşayla sıramı tamamladım. Şimdi ikinci kez kesim yapacağız. Bu ikinci kesimi de göstereyim. Sonrasında devam edeceğiz. Kendimiz örerek keseceğiz. Evet, ilk 6 ilmek haroşa dedik. 1, 2,
3, 4, 5, 6. 7. ilmeğimiz ters örgü. İpi kendime aldım, ters ördüm. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örerek kestim. Yakada ikinci kesimi yaptık. Şimdi ilerliyoruz. Son 9 ilmek kalana kadar devam ediyoruz. İki, 4, 6, 8, 9 ilmeğim kaldı. Şimdi burada da kesim yapıyoruz. Ne yapıyorduk? Buradaki kesimi sağdan sola doğru 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorduk. Ardından sıradaki ilmeğim ters ilmek. Onu ipi kendime alarak ters olarak ördüm. Sıra sonunda 6 ilmek haroşa örgüm var. Bu 6 ilmek haroşayı örerek sıramı tamamladım. Hem yakada hem ön bedende 2 kez kesim yapmış olduk arkadaşlar. Bu kesimlere devam edeceğiz. Kol altımızdan 2 kez daha keselim. 4 kesim olmuş olsun. Ön bedende de kesmeye devam edelim. Omuz genişliğimiz istediğimiz genişliğe gelene kadar. Yani 2 kez burada kestik ya, 2 kez daha keselim. Sonra bu kol altındaki kesimi iptal edeceğiz. Sadece 7. ilmek yine önde ters, arkada düz olarak devam edecek. Burada da kesimlere devam edeceğiz. 7. ilmek burada hep ters olarak devam edecek. Bu şekilde örmeye devam edelim. Önde kaç ilmek kestiğimi size söyleyeceğim. Zaten sonra omuz kısmını ve bitirmeyi beraber tamamlayacağız. Arkadaşlar 4 kez kol altından kestikten sonra sadece önde kesmeye devam ettim. Bakın 6 haroşa, 1 ters, 3 haroşa, 1 ters ve 6 haroşa kalana kadar, yani 17 ilmek, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmeğim kalana kadar kestim. 17 ilmek kaldıktan sonra da örmeye devam ettim. Kaç santim ve kaç sıra hemen söyleyeyim. Bakın şurada kol altı kısmından başladığımız haroşaları saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 diş haroşa boyunca örmüş oldum. Şimdi bunu 26'ya tamamlayalım ve bitirelim arkadaşlar. Artık ön bedenimiz bitti. 6 ilmek haroşa, 1 ilmek ters, 3 ilmek haroşa, 1 ilmek ters ve 6 ilmek haroşayla sıramı tamamladım. Geriye dönüyoruz. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşa, 1 düz, 1, 2, 3 ilmek haroşa, 1 düz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşayla sıramı tamamladım. 26 diş haroşa örgüm oldu. Şuradaki ilk haroşa örgümden itibaren. Şimdi bunun ipini şöyle biraz uzun bırakarak kesiyorum arkadaşlar. Ve bir ilmek tutucuya alıyorum. Şayet ilmek tutucunuz yoksa başka bir yardımcı şişe de alabilirsiniz. Kesim yapmayacağız. Örerek birleştirme tekniğiyle çok düzgün bir şekilde birleştireceğiz. Evet, ön bedenimizin sağ tarafını bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar sol tarafını da bitireceğiz. Şöyle yapalım. Şimdi burada 35 ilmeğimiz var ya, örgümüzü dümdüz örerek gelmiştik. Dönüş sıramız bu taraf, yani şuradan başlamamız lazım. O yüzden şuradaki ilmekleri
yani arka bedenin ilmeklerini başka bir şişe alacağım. Aslında önce arkayı da örebiliriz ama iki önü bitirelim. Arka zaten çok kolay örülecek. Var olan ilmekleri, 60 ilmeği başka bir şişe aktarıyorum. Evet, var olan 60 ilmeği yardımcı bir şişe aktarmış oldum. Şimdi 35 ilmeğimiz diğer ön bedenimiz için var. Buradan ipimizi bağlayacağız arkadaşlar ve örmeye devam edeceğiz. Yine aynı şeyleri yapacağız ama ben yine de başlangıcını göstereceğim size. Bakın, ilk 6 ilmeğim haroşa örgü. 2, 3, 4, 5, 6. 7. ilmeğimiz tersti. İpi kendime aldım. Ters olarak ördüm. Sonra devam ediyorum haroşa örgülerle beraber son 7 ilmeğim kalana kadar. İki, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Bir ters ördükten sonra son 6 ilmeğimi yine haroşa örgü olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün arka tarafında da ilk 6 ilmek haroşa örgü, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ardından bir düz, sonra yine haroşa örgülerle son 7 ilmek kalana kadar örüyorum. İki, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Bakın, 2, 4, 6, 7. 7. ilmeği düz, sonra kalan 6 ilmeği haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Geriye dönüyoruz. Şimdi artık kesimlere başlayacağız. Ne yapıyorduk? Kol altında 4 kez kesiyorduk. Sonra kol altında kesimi bırakıp sadece önleri 17 ilmeğimiz kalana kadar kesmeye devam ediyorduk. Şimdi öyle yapacağız. İlk kesimleri yine beraber yapalım. Önce ilk 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Şu ipimi de şuradan sabitleyeyim. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşa örgümü ördüm. Sıradaki ilmeğim ters. İpi kendime aldım. Bunu ters olarak ördüm. İpi arkaya aldım. Sıradaki 2 ilmek. Soldan sağa doğru örerek kestim. Devam ediyorum. Son 9 ilmek kalana kadar. İki, 4, 6, 8, 9 ilmek kaldı. Şimdi 2 ilmeği sağdan sola doğru birlikte örerek kesiyorum. Sonraki ilmeğim ters. Ters ilmeğimi de ördüm. Ardından 6 ilmek haroşayla sıramı tamamladım. Sanırım anlaşılır olmuştur. Bir kez daha bilmiyorum, göstermeme gerek yok herhalde. Arka sırayı örerken 6 haroşa, bir düz, sonra 6 haroşa son 7 ilmeğe kadar, 7. ilmek düz, sonra 6 haroşa.
Dönüyoruz ön kısmımıza. Yine 2, 4, 6 haroşa ve bir ters ilmekten sonra ikinci kez kesiyoruz kol altımızı. Geliyoruz sıra sonunda 9 ilmek kalınca 2 ilmeği birlikte sağdan sola doğru kesiyoruz. 7. ilmek ters, ardından 6 ilmek haroşa. 4 kez kol altımızdan kestikten sonra kol altını daha kesmiyoruz. Önlerde kesmeye devam ediyoruz. 17 ilmek kalana kadar. 17 ilmeğimiz kalınca da arkadaşlar bakın aynı şekilde örmeye devam ediyoruz ve aynı bu şekilde bitirdikten sonra 26 diş haroşa şuradan saydığımızda olduğunda yine ipimizi kesiyoruz ve yine bir ilmek tutucuya ilmeklerimizi alıyoruz. Buraya kadar tamamlayalım. Sonrasında arka bedeni de çok kolayca öreceğiz ve yeleğimizi bitireceğiz. Arkadaşlar diğer tarafta da aynı çalışmayı yaptım. 4'er kez sağdan ve soldan kestikten sonra kol altından artık kesmeyi bıraktım. Sadece ön bedenden kesim yaparak 17 ilmeğim kalana kadar ördüm. Sonra 6 haroşa, 1 ters, 3 haroşa, 1 ters ve 6 haroşa olacak şekilde örgümü ördüm. Tam 20 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 diş haroşaya tamamlayınca yine ipimi kestim ve yardımcı bir şişe örgümü aldım. Şimdi örgümüzde arkadaşlar arka bedenimiz kaldı. Arka bedenimizi de çok kolay bir şekilde öreceğiz. Bakın bir yumak iple başlamıştım. Arka bedenimizi de bitirecek. Ana rengimizden bir yumak, diğerlerinden çok az kullanmış olduk arkadaşlar. Şimdi örgünün ilk başladığımızda düz tarafından başlamıştık. Şimdi arka bedende de aynı çalışmayı yapacağız. Orada da düz taraftan başlayacağız. Evet, ne yapmıştık? Önce haroşa örgüye geçmiştik. Ardından bir sonraki düz sırada kesimleri yapmıştık. Bu sırada sadece bir sıra haroşa örgü ve ters ilmeklerimizi örmüştük. Şimdi bakın şu ön bedenin kesim yapmış olduğumuz, başlamış olduğumuz ilk ilmeği görüyor musunuz? Yan tarafın haroşa kısmının olduğu ilk ilmek. Bakın şuraya şöyle batıyorum. Buradan çıkardığım ilmeği şişime alıyorum. Bunu niye yapıyorum biliyor musunuz? Şurası ayrık olmasın diye. Çok kolay bir tekniktir. Ama çok işe yarar. Evet, şimdi bu şişe aldığım ilmekle hemen birinci ilmeğimi birlikte örerek örgüme başlıyorum. Bakın ikisini birlikte ördüm. Kesim yapar gibi. Sonra örmeye devam ettim. 6 ilmek haroşa örüyoruz. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 6. İpi kendime alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Ardından haroşa örgülerle son 7 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Arka bedenimizde 60 tane ilmeğimiz vardı. Evet, son 7 ilmek kalana kadar örelim. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ördüm. Bakın 2, 4, 6, 7. İpi kendime aldım. Bu 7. ilmeği ters olarak ördüm. İpi tekrar arkaya aldım ve haroşa ilmeklerim var. 6 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ördüm. Arkadaşlar 6. ilmeğimi bakın şimdi ne yapacağım? Aynı şeyi burada yapacağım. Bakın geliyorum. Hemen zaten başlangıç ipimiz burada. Geliyorum, hemen şu ilmeği şişime alıyorum. Yani ilmek çıkarmış oldum. Sonra ikisini birlikte şöyle haroşa örgü olarak örüyorum. Bakın burada da yine aynı çalışmayı yaptık. İkisini birlikte ördük. Geriye dönüyoruz. İlk 6 ilmeğimiz haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ilmeğim düz örgü, önde ters olan ilmeğim. Ardından
yine haroşa örgülerle sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Evet, örelim. Evet, sıra sonunda yine 7 ilmeğim kaldı. 7. ilmeğim düz. Sonraki 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi kesimlere başlayacağız. İlk kesimi yine göstereceğim. Sonra hep aynı şeylerin tekrarını yapacağız. Başlayalım hemen. İlk 6 ilmeğimiz yine haroşa. Bu hiç değişmiyor. Şu ipimi de yine şuradan bağlayayım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşamı ördüm. 7. ilmeğim ters, ipi kendime aldım. Ters ördüm. İpi arkaya attım. Şimdi kesime başlıyoruz. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm ve kesimimi yaptım. 60 ilmeğim vardı. 1 ilmek eksildi. 59 ilmeğim kaldı. Şimdi sıra sonunda 9 ilmek kalana kadar örelim. Orada da 1 ilmek keseceğiz ve 58 ilmeğimiz kalacak arkadaşlar. Evet, örelim. Sıra sonunda 9 ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi ilk 2 ilmeği sağdan sola doğru birlikte örerek bir kesim yaptık. Artık 58 ilmeğimiz kaldı. Sıra sonunda da 7 ilmeğim var. 7. ilmeği, bu ilk ilmeği düz. Sonraki 2, 4, 6 ilmeği haroşa örgü olarak, pardon, bunu ters, yanlış söyledim. 2, 4, 6 kesim yaptık. Sonraki ilmeğimiz önde ters, arkada düz. Bunu ters olarak ördüm. Ardından son 6 ilmeğim yine haroşa örgü. Şimdi arka bedende sağda ve solda birer ilmek kestik. Ön bedende 4 ilmek kesmiştik arkadaşlar. Arka bedende de 4 ilmek keseceğiz. Yani toplamda 8 ilmek keseceğiz. Bizim 60 tane ilmeğimiz 52 ilmek kalacak. 52 ilmek kaldıktan sonra aynı şu çalışmayı yapacağız arkadaşlar. 6 ilmek haroşa, 1 ters. Sonra aradaki ilmekleri haroşa öreceğiz. Kaç ilmeğimiz kalırsa. Tekrar son 7 ilmek kalınca 7. ilmek ters, son 6 ilmek haroşa olacak şekilde örgümüzü öreceğiz. Toplamda yine 26 diş haroşa olana kadar. Ondan sonra da zaten birleştirme yapacağız ve bitecek arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Arkada bir ense çalışması yapalım. Enseye dayanmasın. Çocuğun ense kısmına dayanmasın. Bunu 26 diş değil de arkadaşlar 25 dişe tamamlayın. Ondan sonra şu omuz kısmından bir tık uzatalım. Öyle birleştirelim. Hadi bakalım, örüp gelelim. Arkadaşlar, kesimlerim bittikten sonra örmeye devam ettim. Yine kenarlarda bakın 6 ilmekten sonra arada ters ilmeklerim devam etti ve toplamda şu saydığımda haroşa örgülerim 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 diş haroşa boyunca oldu. Şimdi ense kısmımızı biraz düşük yapmak istiyorum. O yüzden sadece omuzlarımızı öreceğiz. Omuz ilmeklerimiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmekti. Arka bedende de 17 ilmek olarak öreceğiz. Toplamda 2 diş boyunca. Ne yapıyorum? İlk 6 ilmeğimi haroşa örüyorum. 4, 5, 6, 7. ilmeğim ters, ipi kendime alıyorum. Ters örüyorum. Sonra tekrar ipi arkaya atıp haroşa örgüyle devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17. Bir kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Ve geri dönüyorum. Şimdi bu var olan 17 ilmeğimi tekrar örüyorum. Son 7 ilmek kalana kadar haroşa örgü. Yedinci ilmeğim düz örgü. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Yine haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Tekrar dönüyorum. 2 diş boyunca olacak. Şimdi bir diş örmüş olduk. Toplamda 25 dişe tamamladık. Son bir diş daha örelim. Yine 6 ilmek haroşa. 7. ilmeğim ters. Sonra 10 ilmek daha haroşa, toplamda 17 ilmek. Evet, geriye dönüyoruz yine son kez. Artık 26. diş haroşamız oluşmuş olacak. İlk 10 ilmek haroşa. Bir ilmek düz ve 6 ilmek haroşa. Evet arkadaşlar, ilk arka omuzu böylece tamamlamış olduk. Bakın 2 diş haroşa ördük. Şimdi hemen ön bedenle birleştirelim. Sonra yaka kesimiyle devam edeceğiz. Örgümüzün dış tarafları, iç tarafları dışarıda olacak, düz tarafı içeride olacak şekilde örgümü çeviriyorum. Bakın, iç taraflar dışarıda, düz taraf içeride olacak şekilde. Şimdi şu ilmeklerimi bir şişe alayım. Evet, ilmeklerimi yardımcı bir şişe taşıdım. Şimdi keseceğiz arkadaşlar. 2 omuzu yan yana getirdim ve örmeye başlıyoruz. Bir omuzun ilk ilmeği diğer şişteki ilk ilmekle beraber ördüm ve şişten çıkardım. İlk kesimimizi yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Bakın, sıradaki ilmeklerin ikisini birlikte ördüm. Şu arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. İkinci kesimi yaptık. Üçüncüyü aynı şekilde ikisini birlikte ördük. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdik. Bütün ilmekleri bu şekilde örerek keseceğiz ve ön ve arka bedeni de birleştirmiş olacağız arkadaşlar. Evet, bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, bütün ilmekleri örerek kestim arkadaşlar. 17 ilmeğimin tamamını kestim. Şimdi bakın, şöyle açtığımda şurada hafif bir yükseklik var ve şu ön bedenimizde kestiğimiz ilmek. Bunu sonra gizleyeceğiz. Şimdi şu son ilmeğimi kaydırarak şuraya kadar taşıyacağım, ipi kesmek istemediğim için. Bakın, şöyle yapıyorum. Elime bir tığ alıyorum. Geliyorum. Bakın, aşağıda haroşa dişim var. Haroşa dişime batıp şöyle kaydırıyorum. Kaydırma tekniğiyle beraber aşağıya doğru kayıyoruz. Diğer haroşanın içerisine battım. Bakın, burada da kaydırdım. En son şuradaki ilmeğin içerisine battım ve yine kaydırdım. Bakın ne kadar düzgün bir görüntü oldu. Hemen
Şu ipimizi de gizleyelim. Bunu da bakın şöyle önce içeriye alıyorum ve sabitleyerek düğümlüyorum. Ardından birkaç kez ilmeğimin arasından geçireceğim ve temizleyeceğim. Evet, bu kadar yeterli. Fazla ipimi kestim ve bitti. Bakın ne kadar düzgün birleştirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar, ensemizde yaka kesimi yapacağız. Ense kesimi yapacağız. Yine diğer omuzda 17 ilmek kalana kadar. Şöyle yapıyoruz. Bakın son ilmek burada. Önce bu iki ilmeği birlikte örüyorum. Sonra sıradaki ilmeği örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde kesiyoruz. Sıra sonunda 17 ilmek kalana kadar. Sağ şişimizde 16 ilmek olacak. Sol şişimizde, sağ şişimizdeki ilmekle beraber 17'ye tamamlayacağız. Evet, keselim. Bir sayalım bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bir ilmek daha kestiğimizde arkadaşlar, sol şişimizde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Sağ şişimizdeki ilmekle toplamda 17 ilmeğimiz kaldı. Şimdi 2 diş haroşa da burada öreceğiz. Var olan ilmekleri son 7 ilmek kalana kadar haroşa ördüm. 7. ilmeğim ters. Sonra 6 ilmek haroşa örgüyle sıramı tamamladım. Geriye dönüyoruz. İlk 6 ilmeğimiz haroşa, 7. ilmeğim düz, sonra 10 ilmeğim haroşa. İlk dişimizi ördük. 25 dişe tamamlamış olduk. Bir diş daha öreceğiz ve bitireceğiz. Dönüyorum. İlk 10 ilmeğim haroşa örgü. Yedinci ilmeğim ters. Sonraki 6 ilmeğim haroşa. Geriye dönüyorum. Artık son sıramız 26 dişe tamamlamış olacağız bu sırayla. İlk 6 ilmek haroşa, 7. ilmek düz, 10 ilmeğim kaldı. Onu da haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Evet, bu tarafta bitti. Şimdi aynı şeyi yapacağız. Diğer ön bedenimiz burada. Düz tarafları içeride, ters tarafları dışarıda olacak şekilde yan yana getirdik. Bakın. Şöyle çevireyim. Ve kesmeye başlıyoruz.
Aynı şeyin tekrarını yapacağız. İlk birkaç ilmeği yine beraber keselim. Bakın her iki şişten ilk ilmekleri birlikte ördüm. Şişten çıkardım. Bu benim kesim ilmeğim. Sonra sıradaki iki ilmeği birlikte ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Tekrar sıradaki ilmekleri birlikte ördüm. Arkadaki ilmeği diğerinin üzerinden geçirdim. Bütün ilmekleri yine bu şekilde keselim. Evet, ilmeklerin tamamını kestim. Bakın son bir ilmeğim kaldı burada. Bunu da bir kez örüyorum. Yine ipimi şöyle biraz uzun bırakarak kesiyorum. Ve birleştirmeyi tamamlıyorum. Şimdi burada yine ön bedenimizde bakın kesmiş olduğumuz ipimiz var. Önce bununla başlayalım. Şöyle geliyorum. Düğümleyerek önce sabitliyorum. Ardından iki ipi birlikte yürütebiliriz. Şöyle örgümün birleştirme yerlerinin arasından giriyorum ve yürütüyorum. Giriyorum ve yürütüyorum. Evet. Fazla ipimi kestim. Kol altlarımızda bakın her iki tarafta da başlangıç iplerimiz var. Bunları başlarken bu şekilde bağlamıştık. Aynı çalışmayı buraya uyguluyorum. Tam kol altında haroşa dişlerin altından birkaç kez sabitledim. Kol altları böyle daha sağlam olsun diye. Ardından yine haroşa dişlerinin içerisinden birkaç kez ipi yürüttüm ve fazlasını kestim. Diğer tarafa da aynısını yapalım. Bakın burada da öyle. Önce şöyle güzelce sabitleyerek burayı birleştirdim. Aynı şekilde yaptıktan sonra haroşa dişlerin arasından yürüttüm. Evet. Ve fazlasını kestim. Evet arkadaşlar, yeleğimiz bitti. Şöyle bakalım kol altlarımıza. Bakın ne kadar düzgün oldu. Her şeyiyle çok güzel bir yelek oldu. Arkadaşlar ana rengimizden artan ipimiz bu. Yani bu yelekten örmek isteyen arkadaşlar bir yumak ana renk ipe ihtiyacınız var. Unutmayın. Diğer renklerden çok az kullandım. Onları da size göstereceğim şimdi. Bakın kahve ipim ve hardal ipim, yani yarım yumaktan az kullanmış olduk. Bu iplerden, renkli iplerden 3 renk gibi daha fazla renk kullanırsanız daha az ip kullanırsınız. Yani artan iplerinizi değerlendirmek adına daha fazla renk kullanabilirsiniz. Evet, şimdi şöyle kameramı biraz yukarıya alayım. Şöyle size son ölçülerimi vereyim. Yeleğimizin arkadaşlar şöyle omuzdan tuttuğumuzda uzunluğu 34 santim. Eni 30 santim. Yani çok rahat 2 yaş, hatta 3 yaş, eğer minyon bir bebekse 3 yaşta kullanabilir. Şimdi şöyle biraz daha kaldırırsam, evet,
Çok güzel olduk. Tam bir küçük adam yeleği oldu arkadaşlar. Çok keyif aldım. Bakın ense kısmımızı görüyor musunuz? Şöyle biraz burayı düşük çalışmış olduk. Bu da bebeği çok rahat ettirecek. Ensesine dayanarak bebeği rahatsız etmeyecek arkadaşlar. Evet, bir anlatımın daha sonuna geldim. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, o güzel yorumlarınızı yapmayı ihmal etmeyin. Farklı renklerde ve farklı büyüklüklerde farklı iplerle ören arkadaşlar, sizden de ricam, eğer farklı sayılarda, farklı büyüklüklerde ördüyseniz mutlaka yorum olarak belirtin. Çünkü farklı büyüklükte örmek isteyen birçok arkadaşım oluyor. Farklı iple örmek isteyen birçok arkadaş oluyor. Onlara yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Yeni bir model çalışmasında görüşmek üzere. Sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.